Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir projeyle karşınızdayım. Daha önce aslında kanalımda paylaşmış olduğum Oysho çantanın birkaç farklılık yaparak benzerini ördüm. Onu da nedenini söyleyeyim. Ben onu arkadaşıma örmüştüm. Kendime de örmek istiyordum açıkçası. Videoda da sadece bir yerinde yapılan bir hatadan dolayı birçok kişi videoyu anlayamadı. O yüzden de özür mahiyetinde bu videoyu çektim. Umarım telafi etmiş olurum. Şimdi bakın çantamız bu şekilde. Diğer çantada fotoğraflara bakarak yapmıştım. Çıkarmıştım modeli. Bunu da mağazadan gittim. Fotoğraflarını çektim. Ve bizzat aynısını yapmaya çalıştım. Şöyle bakın, alt detayı böyle sekizgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok güzel. Böyle tam böyle düz bir taban değil. Hafif böyle marullaşmış bir taban gibiydi zaten orijinali de. Şöyle bakın. Beden kısmı. Benim çok içime sindi. Çok güzel oldu. Diğer çantada kullandığım ip buna göre bir tık daha yumuşaktı. Bu ipin bir tık daha sert. O yüzden de biraz duruşu böyle daha tok durdu. Sizin kullanacağınız ipe göre duruşu değişebilir. Şöyle bakın. Çok güzel, şahane oldu. Ben bunda bir de farklılık olarak şunu yaptım. Şöyle aralara simli ipten kattım. Siz bunu katmak zorunda değilsiniz. Katabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bir şu tabanda kattım. Bir şöyle burada kattım. Bir de burada toplam 3 yerinde kattım. Buralarda katmadım. Çok böyle simsim olmasın diye, günlük kullanıma uygun olsun diye. Bu şekilde tercih ettim. Bu videom faydalı olur. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Bu arada bu çantanın detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımda takıp paylaşacağım. Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Zaten kanalımla aynı isimde. Daha hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Evet, daha kolay anlaşılsın diye böyle bir iple göstereceğim. Şimdi bakın, sihirli halkamı yapıyorum. Daha sonra batıyorum. Sabitliyorum. Ardından halkamın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 8 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle sihirli halkamın ipini kapatıyorum. İlk yaptığım bakın sık iğnenin şöyle üzerine batıyorum. Şöyle ipimi çıkardıktan sonra buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 8 sık iğne artı bu da üst sıranın sık iğnesi oluyor. Kaydırma yapmadan yapacağız bu sırada. Evet, bir üst sıraya geçtiğimiz için bakın şunu direkt ilmek ayracıyla belirliyorum. Şimdi bu sırada da bir önceki sırada 8 tane sık iğne yapmıştık. Bir üst sıraya geçtik ya bununla birlikte. Burada da hepsine çift batacağız. İlkini batmıştık. 2 3 4 5 6 7 8, bakın hepsine çift batıyorum. 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bakın 16 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir üst sıranın ayracını çıkarıyorum. 16 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bakın sık iğneyle olan işimiz bitti. Şimdi yarım trabzanlarla devam edeceğiz. Bakın bulunduğum noktadan direkt doluyorum ve batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini aynı anda toplayıp bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ardından bu noktaya yine bir üst sıra olduğu için ayracımı takıyorum. Bir tane yarım trabzan yaptık. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya 1 2 3 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın ilk sık iğneye bir tane yarım trabzan yaptım. Bir sonrakine 4 tane yaptım. Devam ediyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bir tane yarım trabzan. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Yine 4 tane yarım trabzan yapıyoruz. Yani bir tek, diğeri dörtlü gibi düşünün. 1 4 1 4 şeklinde ilerleyeceğiz. Bakalım kaç tane olmuş? 1 2 3 4. Evet. Doladım. Bir sonrakine girdim. 1. Doladım. Bir sonrakine girdim. 4. Bu şekilde toplam dörtlü gruplardan 8 tane olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 3 ve 4. Bakın.
bir tane tek, bir tane dörtlü, bir tane tek, bir tane dörtlü, bu şekilde sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şu ayracımı çıkarıyorum. Burada ilk yaptığımız tekli trabzanın tepesine ayraçla batmıştık. Şimdi bakın en son dörtlüyü yaptım. Doluyorum. Bu noktaya giriyorum. Şurada bakın tekli trabzanım var değil mi? Bakın solunda dörtlü trabzan var. Sağında dörtlü trabzan var şeklinde. Şimdi buraya tekli trabzanın şöyle sağındaki boşluğa batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü bekletiyorum. Doluyorum. Buradaki tekli trabzanın soluna batıyorum. Ve bakın ilmeklerimi çıkarıyorum. Daha sonra şöyle 5 tane ilmeğin hepsini aynı anda topluyorum. Ardından burası sıra başım olduğu için buraya hemen ayracımı takıyorum. Şimdi burada bir kesme yaptık. Burada kesme yaptıysak eğer şu kısımda artırma yapmamız lazım ki dengeleyelim. Doluyorum. Bakın şurada dörtlü trabzan var değil mi? Hemen dörtlü trabzanın ilkinin şöyle yanına batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın şurada ortaya geliyoruz hemen. İki trabzanın, iki sağda kaldı, iki solda kaldı dörtlü trabzandan. Bu noktaya yine 4 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 3 4. Yani kesmeden sonra ne yapmış olduk? Bir tane tekli trabzan yaptık. Yine 4 tane trabzan yaptık ortaya. Yani şuradaki dörtlü trabzanın her zaman tepesine 4 tane trabzan yapacağız. İkisinin tam ortasına kalan kısma. Doladım. Şurada dörtlü trabzanın soldaki ikilisi var. Şöyle arasına giriyorum. Buraya yine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yarım trabzan. Doladım. Şimdi bakın şurada tekli trabzanın bana bakıyor. Burası benim kesme noktam olacak. Doluyorum. Tekli trabzanın sağına battım, topladım. Doladım. Soluna batıyorum, topluyorum ve hepsini tek seferde topluyorum. Doluyorum. Buradaki dörtlü trabzanın ilkini şöyle soluna batıyorum. Burada bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki dörtlü trabzanın tam orta noktasına geldik. Bakın 4 tane trabzanım var ya. Şurası orta noktası. Doladım. Buraya batıyorum. Buraya yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani siz anlayın işte tekli trabzan yapıyorum. Yani önemli olan burada sayı. Bakın 4 tane yaptım. Şimdi geldim solunda şöyle dörtlü trabzanın ikisi duruyor. Doladım, şu ikisinin ortasına battım. Buraya bir tane tekli yaptım. Geldim şu noktada bakın dörtlü trabzan, dörtlü trabzan, arada bir tane tekli trabzanım var. Doladım, tekli trabzanın sağına battım, bekletiyorum. Doluyorum, soluna batıyorum, bekletiyorum. Burada bir kesme yapıp hepsini birlikte topluyorum. Doluyorum. Bakın şurada 4 tane trabzanım var. İlkinin hemen şöyle soluna batıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Geliyorum. Şurası bakın. İkisinin tam orta noktasına giriyorum. Şuraya pardon. Buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı mantıkla devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bir önceki videoda anlaşılmadığı için bunu da inanın korkarak çektim. Umarım anlaşılır. Kimseyi de zor durumda bırakmak istemem. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayıp dönelim. Evet, geldim sıra sonuna bakın. En son şuraya dörtlümü yaptım. Ayraçtan önce bir tane şuraya giriyorum. Bir önceki sıradaki dörtlünün sol tarafına giriyorum ve buraya bir tane tekli yapıyorum. Bu şekilde sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi bakın bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada neydi? Bunlar orlan ip olduğu için, daha doğrusu pamuklu ip olduğu için böyle kayabiliyor. Bir de gevşek örüyorum daha net anlayın diye. O yüzden yani kağıt ipte böyle durmuyor, merak etmeyin. Doluyorum, bakın buraya kesme yaptığım yer. Kesme yaptığım yerin sağına batıyorum. İlmeğimi çıkardım, bekliyorum. Doluyorum. Kesme yaptığım yerin soluna batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum, bekliyorum ve burada yine bir kesme yapıyorum. Burası sıra başım olduğu için buraya yine ayracımı takıyorum. Şimdi bakın doladım. Şuradaki tekli trabzanın direkt soluna battım. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şurada bakın 4 tane trabzanım var. Tam orta noktasına 4 tane yapıyorduk. O zaman buradakine de ne yapacağız? Yine sola
Bir tane daha tekli trabzan yapacağız. Bir önceki sırada aralarda birer tane tekli trabzan varken kesmeyle buradaki dörtlünün bu sırada 2 tane olacak. Doluyorum. Tam orta noktaya geliyorum. Bakın şöyle görünüyor. 1, aynı noktaya giriyorum. 2, aynı noktaya giriyorum. 3, aynı noktaya giriyorum. 4. Tam tepe noktasına yine 4 tane trabzanımı yaptım. Bakın kesme. Kesmeden sonra 2 tane ilmeğim var. Bir alt sırada kesme. Kesmeden sonra 1 tane ilmeğim vardı. Şimdi büyüteceğimiz için tabanı bu sırada 2 tane oldu tekli trabzanın. Bir sonraki sırada 3 tane olacak. Bir sonraki sırada 4 tane olacak. Bu şekilde büyüteceğiz. Şimdi bakın doladım. Buradaki sıradakinin yine arasına giriyorum. 1 tane yaptım. Doladım. Sıradakinin yine arasına giriyorum. İkinciyi yaptım. 4'ten sonra ikinciyi yaptım. Şimdi doladım. Bakın burada kesme yaptığımız noktanın önce sağına batıyorum. Bekletiyorum. Doluyorum. Soluna batıyorum. Hepsini aynı anda toplayıp yine bir kesme yapıyorum. Doluyorum. Şurada yine giriyorum. Birinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İkinci tekli trabzanım. Geldim şurada bir önceki sıradaki dörtlünün tam orta noktasına. Bakın bu orta noktaya da 1, 2, 3 ve 4 tane trabzan yaptım. Evet, modelimiz bu şekilde büyüyor. Bir kez daha göstereyim. Bakın ortadaki 4 tane yaptıktan sonra giriyorum. Şuradaki araya bir tane trabzan doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İkinci trabzanım. Doladım. Burada kesme yaptığım nokta var bakın. Sağına girdim. İlmeklerimi topladım. Beklettim. Doladım. Soluna giriyorum. İlmeklerimi topluyorum. Ardından da hepsini tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Bakın bir sonraki trabzanın arasına girdim. Bir tane teklimi yaptım. Kesmeden sonraki birinci teklimi doladım. Şu noktaya giriyorum. Kesmeden sonraki ikinci teklimi yapıyorum. Şimdi geliyorum. Tam şu dörtlü trabzanın arasındaki tepe noktaya da yine 4 tane trabzanımı yaparak artırma yapıyorum. 3 ve 4. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. 4 tane köşe, 2 tane tekli, 1 tane kesme. 2 tane tekli, 4 tane köşe, 2 tane tekli, 1 tane kesme. Bu mantıkla modelimiz devam edecek. Sıramızı tamamlayıp dönelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son dörtlümü yaptım. Dörtlüden sonra ne yapıyorduk? Yine şöyle batıyorduk. Birinci teklim. Doluyorum. Şuraya batıyorum. İkinci teklim. Şimdi bakın ayracımın olduğu noktaya geldim. Yani toplama noktama. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Toplama noktamın sağına battım. İlmekleri beklettim. Doladım. Soluna battım. İlmekleri beklettim. Daha sonra buradaki 5 ilmeğin hepsini aynı anda topladım ve sabitledim. Şimdi bu noktaya yine şöyle ayracımı takıyorum. Şimdi bu sırada da şu tekli trabzanlardan 3 tane olacak. Nasıl olacak gösteriyorum. Bakın hemen bakın bir sonraki boşluğa girdim. Birinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. İkinci tekli trabzanım. Artık modelimiz büyüyor. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Üçüncü tekli trabzanım. Geldim. Şuradaki dörtlü trabzanın tam tepe noktasına. Buraya yine bakın 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptıktan sonra geliyorum. Şimdi bakın şu alttaki 2 tane trabzanın arasına batıyorum. Bir tane tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İkinci tekli trabzanım. Şöyle göstereyim daha net anlaşılsın. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Üçüncü tekli trabzanım. Bakın. Köşeden sonraki şurası köşe noktamız ya. 1, 2, 3 tane tekli trabzanım oldu. Doladım. Bakın yine kesme noktama geldim. Batıyorum. İlmeklerimi bekletiyorum. Doluyorum. Sola batıyorum. İlmeklerimi bekletiyorum. 5'ini birlikte topluyorum. Doladım. Bakın bir sonraki boşluğa girdim. Birinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. İkinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Ve üçüncü tekli trabzanım. Nereye geldik? Dörtlünün tam orta noktasına geldik. Şimdi bu noktaya 1, 2,
3, 4 tane trabzanımı yaptım. Doladım. Bakın şu 2 tane trabzan var. Bakın bir önceki sıradaki 4 trabzanın parçaları. Bu noktaya girdim. Birinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. İkinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Üçüncü tekli trabzanım. Doladım. Kesme noktama geldim. Sağına battım. İlmekleri beklettim. Doladım. Soluna battım. İlmekleri beklettim. Hepsini aynı anda topladım. Doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine tekli trabzan. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine ikinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki trabzanın arasına girdim. Yine üçüncü tekli trabzanımı yaptım. Nereye geldim? Yine şu köşe noktaya geldim. Buraya yine 4 tane 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şu 4 trabzanlardan sonra 1, 2, 3 tane tekli trabzanımız olacak. Arada bir tane toplama noktamız. 1, 2, 3 tane tekli trabzan ve yine burada 4 tane trabzan şeklinde modelimiz devam ediyor. Burada torbalanma var. Merak etmeyin, ütüyü basınca hepsi geçiyor. Şimdi sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet, son dörtlü trabzanımı yaptım. Şimdi bakın şu araya giriyorum. Birinci tekli trabzanım. Doluyorum. Şu boşluğa giriyorum. İkinci tekli trabzanım. Doluyorum. Bu boşluğa giriyorum ve üçüncü tekli trabzanımla sıramı bakın tamamlıyorum. Kesme yaptığım noktaya geldim. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Doluyorum. Kesme yaptığım nokta bakın şu nokta. Kendini gösteriyor. Sağına battım. İlmekleri topladım. Bekledim. Doladım. Soluna battım. İlmekleri topladım. Hepsini tek seferde topluyorum. Bu noktaya yine ayrıcımı takıyorum. Bir üst sıraya geçtik. Burada da 4 tane tekli trabzan olacak. Şuradaki dörtlünün sağında ve solunda bakın. Doladım. İlk boşluğa battım. Birinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa battım. İkinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa battım. Üçüncü tekli trabzanım. Doladım. Şimdi bakın şuradaki dörtlü trabzanı yine sağ kanadına batıyorum. Dördüncüsüne ve dördüncü tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi doladım. Şuradaki dörtlü trabzanın tam orta noktasına geldim. Bakın. Buraya yine 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Doladım. Bakın şu boşluğa giriyorum hemen iki trabzanın arasına. Birinci tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İkinci tekli trabzanım. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Üçüncü tekli trabzanım. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Dördüncü tekli trabzanım. Bakın. 4 tane tekli trabzanım oldu. Doladım şimdi. Toplama noktamın sağına girdim. İlmeklerimi beklettim. Doladım. Soluna girdim. İlmeklerimi beklettim ve hepsini tek seferde çektim. Bir kez daha göstereyim. Birinci tekli trabzanım. Doladım. İkinci tekli trabzanım. Doladım. Üçüncü tekli trabzanım. Doladım. Dördüncü tekli trabzanım. Bakın modelimiz büyüyor. Geldik şuradaki dörtlünün tam orta noktasına. Buraya yine 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Köşelerden sonra 4 tane tekli trabzan, toplama noktası. Solda 4 tane tekli trabzan, yine toplama noktası şeklinde modelimizi devam ettirelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, son köşemi yaptım. Şimdi yine devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane tekli trabzanımı yaptım. Evet, burası bizim tabanımızı oluşturacak. Bunun böyle küçük göründüğüne bakmayın. Ben ince bir iple çalıştığım için böyle görünüyor. Şimdi bu aşamada şöyle güzel bir ütü basacağım ve şekli tam oturacak. Daha sonra modelin devamını sizlere göstereceğim. Evet, son artırma sırasından sonra ütümü yaptım. Bakın duruşu bu şekilde, hafif böyle volenli olacak. Zaten orijinalinde de öyle. Bu size gösterdiğim, bu iple çalıştığım kısım taban kısmı. Bu da aynı ölçülerle kağıt iple çalıştığım taban kısmı. Kağıt ipte bakın duruşu bu şekilde oluyor. Ben örümü daha kolay olsun ve daha net anlayın diye size bunu da gösterdim. Şimdi artık bundan devam edeceğiz. Son olarak bakın artırma sıramızdan sonra
artık yeni sıraya geçeceğiz. Ve bakın bundan sonrası aynı mantıkla devam edecek. Hiçbir artırma ve eksiltme yapmayacağız. Onu da söylemiş oluyor. Şimdi hemen devam edelim ve bu arada bu aşamadaki ölçüyü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabanı kaç santim hemen paylaşayım. Evet, şimdi tabanı ölçtüm. Şu geniş kısımdan diğer geniş kısma toplam 22 santim uzunluğu. Bu arada bu simli ipi ben aralarda araya katarak öreceğim. Böyle sim detaylı bir, evet kızım sen onu ör. Sim detaylı olsun diye şöyle bakın direkt kağıt ipin yanına ekleyip o şekilde ördüm. Son artırma sırasını bununla ördüm. Bunu da söylemiş olayım. Böyle aralara katarak öreceğim. Şimdi bakın son artırma sırasında artık bir üst sıraya geçeceğimiz aşamada şurada evet söktüm, tekrar başlangıcı göstermek için size. Bakın doladım, son artırma kısmındayım. 4 ilmekle yaptığımız kısımdayım yani. Bakın ne kadar zor örülüyor bununla ekranda. Birinci trabzanım. İkinci trabzanım. İki renk ördüğüm için zorlanıyorum. Üçüncü trabzanım. Ve dördüncü trabzanım. Şimdi bakın hepsini birlikte topladım. Şimdi 4 tane trabzan yaptıktan sonra geldik bu kısma. Bundan sonra çantanın artık normal düz devam eden kısmında, artırma yapmadığımız kısmında, şurada normalde toplama kısmının sağından ve solundan alıyorduk ya ilmekleri. Burada buradaki toplama kısmından önceki bu düz ilmeğin sağına batıyorum. Burası sırasına ona denk geldiği için aynı yere denk geldi bu sıraya özgü olarak. Buraya battım. Bakın ilmeğimi topladım. Doladım. Toplama ilmeğinin kenarına battım. İlmeğimi topladım. Doladım. Toplama ilmeğinin bu sol kısmına battım. İlmeğimi topladım. Doladım. Buradaki bakın tekli trabzanın soluna battım. Yani şöyle toplamda 4 yere batarak 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayıp kesmeyi yapıyorum. Bundan sonraki sıralarda kesmeyi bu şekilde yapacağız. Aralardaki bütün sıralarda aynı. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanı normal düz bir şekilde öreceğiz. Sonra orta noktaya geleceğiz. Yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağız. 2, 3 ve 4. Bakın bu noktaya 4 tane trabzan yaptıktan sonra bundan sonraki sıralarda hep bu şekilde olacak. Dikkatli izleyin. Aradakine battım. Birinci trabzanım. Bir sonraki boşluğa battım. İkinci trabzanım. Doladım. Bir sonrakine battım. Üçüncü trabzanım. Bu arada şuraya ayraç takalım hemen. Devam ediyorum. Batıyorum. Dördüncü trabzanım. Bakın 4 tane trabzanı yaptıktan sonra bakın köşedeki trabzanlardan sonra şurada 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Şimdi doladım. Bakın toplama noktasının sağındaki tekli ilmeğin sağına batıyorum. İlmeklerimi şöyle tutuyorum. Doluyorum. Topladığım ilmeğin sağına batıyorum. İlmeklerimi bekletiyorum. Doluyorum. Topladığım ilmeğin soluna batıyorum. İlmekleri bekletiyorum. Doluyorum. Topladığım ilmeğin yanındaki tekli ilmeğin soluna batıyorum. İlmekleri topluyorum. Burada 9 tane ilmeğin hepsini aynı anda topluyorum ve kesme yapmış oluyorum. Devam ediyorum. Şuradan 1, 2, 3 ve 4 taneyi bakın ördüm. Geliyorum şu 4 tanenin ortasındaki tepe noktaya. Buraya yine 4 tane trabzanı yapıyorum. 1,
2, 3, tekrar batıyorum. 4. 4 tane trabzanımı yaptım ortaya. Devam ediyorum. 1. Bakın battığım noktaları görün. 2. 3 ve 4. 4 tane yaptıktan sonra bakın toplama ilmeğim bu. Sağındakinin sağına batıyorum. Topluyorum, bekletiyorum. Doluyorum. Toplama ilmeğimin sağına batıyorum. Bekletiyorum. Doluyorum. Toplama ilmeğinin soluna batıyorum. Bekletiyorum. Doluyorum. Buradaki tekli trabzanın soluna batıyorum. Ve toplam 9 tane olan ilmeğimi tek seferde topluyorum. Şimdi bu mantıkla sıramızı tamamlayalım. Bir üst sırada da tekrar göstereceğim. Zaten bundan sonrası tekrar niteliğinde umarım anlaşılmıştır. Evet, sıramı tamamladım. Sıra başına geldim. Şimdi yine ilmeğimi çıkarıyorum. Evet bakın. Toplama ilmeğim önündeki tekli trabzan. Doluyorum. Önündeki tekli trabzanın şöyle arasına batıyorum. Bir tane topladım. Bekletiyorum. Doluyorum. Toplama ilmeğine batıyorum. Sağına. Çıkarıyorum ilmeklerimi. Bekletiyorum. Doluyorum. Toplama ilmeğinin şöyle soluna giriyorum. Bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonraki ilmeğin, bakın şuradaki tekli ilmeğin soluna giriyorum. Bekletiyorum. Toplam 9 tane ilmeğimi tek seferde çekip kesmemi yapıyorum. Burası benim sıra başım olduğu için yine buraya ayracımı takıyorum. Bundan sonrası tekrardan ibaret demiştik. Şu aralarda 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Geldim şuradaki tam orta noktaya. Buraya yine aynı noktaya 4 tane trabzan yapıyorum. Kenarlarda 4'er tane, orta noktada 4 tane. Bu şekilde modelimiz tekrardan ibaret. 3 ve 4. Bakın orta noktaya 4 tane trabzanımı yaptım aynı noktaya. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 tane tekli trabzanımı yaptım. Doladım. Toplama ilmeğinin sağındaki tekli trabzanın sağına battım. İlmeklerimi uzattım. Beklettim. Doladım. Toplama ilmeğinin sağına battım. Beklettim. Doladım. Toplama ilmeğinin soluna giriyorum. İpimi uzattım. Beklettim. Doladım tekrar. Bir sonraki ilmeğin bakın soluna giriyorum. 9 tane ilmeğin hepsini aynı anda topluyorum. Daha sonra devam ediyorum. Modelimiz aynı mantıkla devam edecek. Çantamızı istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam ettireceğiz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm sizinle paylaşacağım. Sonra da çantanın diğer detaylarını birlikte yapacağız. Umarım anlaşılmıştır. Detaylıca anlattığımı düşünüyorum. Umarım sıkıntı olmaz. Hiçbiriniz de mağdur olmazsınız. Çantamız bu şekilde aynı mantıkla devam edecek. Şu altın rengini de ben böyle aralara katacağım. Yani tahminimce 5 sırada ya da 6 sırada bir yapacağım. Çok sık olsun istemiyorum. Çok böyle şıkır şıkır bir çanta olsun istemiyorum. Sporla şık arası bir şey olsun istiyorum. O yüzden de bunu aralara katacağım. Katarken dediğim gibi ikisini birlikte örerek katıyorum. İnce ip olduğu için tek başına öremedim. Hacimsiz durdu, kötü durdu. O yüzden arasına katarak ördüm. Evet, bu şekilde ben şimdi belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm sizlerle paylaşacağım. Evet, çantamı ben belli bir uzunlukta ördüm. Şu tepe kısmına kadar saydığımız zaman bakın şöyle dik bir şekilde duruyor. Tabandan 25 santim uzunluğunda. Daha sonra şöyle ikiye katlıyoruz çantamızı. Bakın 1, 2, 3, 4 tane burada var.
1, 2, 3, 4 tane burada var. Bu tarafa şu modeli uyguladım. Diğer tarafa da şimdi size nasıl uyguladığımı anlatacağım. Hemen başlayalım. Taban kısmı bakın bu şekilde görünüyor. Şöyle. Tepe kısmı da bu şekilde. Çok güzel. Benim ipim kalın olduğu için tok durdu. Yumuşak bir iple daha yumuşak duracaktır. Size hangisi uygun geliyorsa onu örebilirsiniz. Sert ipin örümü zor oluyor ama duruşu güzel oldu. Hemen başlayalım. Evet bakın şurada şöyle bir V bırakıyoruz ortası için. Buradan şöyle tepeden tam 2 tane trabzanın arasından giriyorum. İlmeğimi bu noktaya sabitliyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra bakın. Doluyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonrakini şöyle tam orta noktasına giriyorum. Buraya şöyle bir yine 3 ilmeği aynı anda toplayarak yarım trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra doluyorum yine. Bakın bir tane ilmek atlıyorum. Bunu atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 3 tane ilmeğim var ya. Üçünü birlikte yine tek seferde çekerek yarım trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincirim var. Doluyorum. Bir tane ilmek atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve yine üçünü birlikte çekiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Şöyle bakın. Üçünü tek seferde çekiyorum. Evet bu şekilde. Bakın şurada sadece bir tane V'ye bıraktık. Diğer noktada da bakın 4 tanenin 1, 2, 3, dördüncünün de şu tepe noktasına kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Daha sonra dönüşü göstereceğim. Evet bakın tepe noktasına kadar geldim. Şöyle bakın bu noktadan başladık. Bu noktaya kadar 20 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi bakın geldik sıra sonuna. Hemen şöyle 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından örgümü çeviriyorum. Bakın doluyorum. Şu boşluğu atlıyorum. Bir sonrakinin ortasına giriyorum. Ve yine yarım trabzanımı yapıyorum. Ne yapmış olduk? Şuradaki boşluğu atlayarak bir tane kesme yapmış olduk. Yine bir zincir. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir zincir. Doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna doğru yaklaşalım. Sıra sonunda da bitişi göstereceğim. Şimdi 20 tane trabzanım vardı. Burada bir tane kesme yaptım. 19'a düştü trabzanım ikinci sıranın başında. Sıra sonunda da bir tane kesme yapacağız. 18'e düşecek. Bu şekilde 2, 2, 2, 2 azaltarak şurada bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzan kalıncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Sıra sonunda da kesmeyi göstereceğim şimdi. Sıra sonuna doğru ilerliyorum yine aynı mantıkla. Bu sefer aralara batıyoruz. Diğerinde ilmeklerin arasına batmıştık. Burada da trabzanların ara noktasına zincirli kısımlara batıyoruz. Evet şimdi sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar yaklaşıyorum. Evet 17 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bakın 2 tane boşluğum var. Burada da kesme yapacağız. Doluyorum. Bakın ilk boşluğa batıyorum. İlmeğimi çekiyorum, bekletiyorum. Daha sonra şu tutarak dolamadan bir sonraki noktaya giriyorum. Burada da şöyle ilmeğimi çekiyorum ve hepsini tek seferde topluyorum. Burada ne yapmış olduk? 2 tane boşluktan tek trabzan çıkarmış olduk ve bir tane kesme yapmış olduk. İkinci sırada trabzan sayımız şu an 18. Dönüyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın sıradaki boşluğu atlıyorum, doluyorum. Bir sonraki noktaya giriyorum ve burada hemen bir tane kesme yapıyorum. Üçüncü sıranın başında şu an ilmek sayım 17'ye düştü. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine araları bu şekilde bir zincirle bir zincir çekerek trabzan yaparak örelim. Sıra sonunda kesmeyi bir kez daha göstereceğim. Bu sırada da ilmek sayımız 16'ya düşecek. Bakın 20, 18, 16 bu şekilde azala böyle üçgen bir yapı oluşacak. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda kesmeyi bir kez daha sizlere göstereceğim. Evet 3. sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın 2 tane boşluğum var. Doluyorum. İlk boşluğa batıyorum. İlmeklerimi çıkarıyorum. Bekletiyorum. Daha sonra dolamadan tutuyorum.
Bir sonraki boşluğa giriyorum ve buradaki 4 tane ilmeği tek seferde keserek yine toplayarak bir tane kesme yapmış oluyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu sırada da ilmek sayımızın bakın 20, 18, 16 olması gerekiyor. Şimdi tekrar dönüyorum bir üst sıraya, yani 4. sıraya. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın ilk boşluğu atlıyorum, doluyorum. Bir sonrakine giriyorum ve hepsini tek seferde toplayarak kapatıyorum. Arada bir zincir, bu şekilde devam ediyoruz. Her sırada 2 tane ilmeğimiz azalacak. Toplam 4 tane ilmek kalıncaya kadar aynı şekilde kesmelerimizi yaparak örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Mantık bu şekilde. Dediğim gibi şurada 4 tane ilmek kalıncaya kadar kesmelerimizi yapıyoruz. Tamamlayıp dönelim. Evet, şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra kesme yaparak 1, 2, 3, 4 tane trabzan kalıncaya kadar kesmemi yaptım. Şöyle bakın üçgen bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim, gayet güzel. Şimdi artık bu detayları bitirdik. Şimdi şu kenarlardan güzel bir sık iğne geçerek güzel bir geçiş yapmak istiyorum. Bakın en son trabzanımı yaptım. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ardından da şöyle bakın hemen başlıyorum. Boşluklara trabzanlar yapmaya. Pardon, trabzan diyorum. Sık iğneler yapmaya. Şöyle bakın kenar noktalarından geçiyoruz. Ekrana da sığmıyor çanta. Şöyle bakın birer tane batarak geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kenarlara birer tane sık iğne yaparak iniyorum aşağı kısma. Şu çok geniş gördüğüm yerlere 2 tane batıyorum. Onu artık göz kararı ayarlayacağız. Evet. Bu alt noktaya geliyorum. Buraya da bakın. Şu bitiş noktasına da bir tane sık iğne yapalım. Evet, bakın tepeden indim aşağıya kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi şu V'nin üstünden de şu iç kısımlara batarak sık iğnelerimi yapacağım. Bakın direkt her boşluğun üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. İpim o kadar sert ki örmekte aşırı zorlandım. Ama rengi çok güzel. Rengine bayıldım. Bu rengi her yerde tutturamadım, yani bulamadım maalesef. Evet bakın buldum. Her boşluğa sık iğnelerimi yaparak geldim. Ve çok güzel bir görüntü oldu. Şimdi şu tepe noktaya kadar, buradaki 4 zincirli kısmın ilk trabzanın tepesine kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, şöyle bakın şu noktadan başladığım sık iğnelerimi yaparak geldim. Nereye? Bakın bu kısımdaki trabzanın kenarına battım. Şimdi şöyle bir de ortasına batıyorum. Bu noktalara şöyle birer tane sık iğne ile dönüyorum. Evet bakın şöyle içe doğru kıvrılma oldu. Şimdi dönüyorum. Bakın arka yüze de aynı şekilde bu tarafa yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Daha sonra şu tepe noktayı da sık iğne ile geçip artık ipimizi keseceğiz. Askıyla devam edeceğiz. Bulduğumuz noktalara böyle bakın sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle içe doğru kıvrılma oldu bunun sayesinde. Evet. Şimdi dediğim gibi burayı tamamlayıp dönelim. Evet, kenarların sık iğne detaylarını geçtim, görüyorsunuz. Kenarlar muntazam oldu. Şimdi şöyle güzel bir ütü basacağım içten, şöyle foşur foşur. İyice böyle kalıp gibi yapacağım çantayı. Daha sonra şu askıyı sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir askı hazırladım.
şöyle genişliğini de göstereyim. Tamamen bu şekilde bakın şöyle tutup kolunuza da böyle çatal iğneyle tutturdum ben. Kol detayıma kolumun üzerine taktım. Ve bu genişlik benim için yeterli oldu. Çok böyle büyük sarkık yaparsak çirkin olur. Zaten şu arası kol detayına girdiği için burayı askı boyu gibi düşünün. Yani şu kenarlardaki bakın şu kısımlar askı boyu gibi düşünün. O yüzden çok böyle büyük bir askı yapmamıza gerek yok. Şimdi bu askıyı nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. Daha sonra ölçüsünü de vereceğim. Son olarak askının birleştirmesinden sonra çantamızın artık finalini yapacağız. Evet, yine böyle bir iple deneyeceğim. Çünkü inanın o kadar zorlandım ki ellerimin kenarları acıdı yani örerken. Kağıt ipim çok sert. O yüzden de kağıt iple gösteremem. Ay pardon, sihirli halka yapmamış. Sihirli halka yapmıştım bu sefer. Evet, bakın ipimi alıyorum. Askı için şöyle sihirli halka yapıyorum. Bunu kağıt ip olarak düşünüyorsunuz. Tek farkı o. Daha sonra ilmeğimi şöyle sabitliyorum. Halkamın içerisine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Ardından da şu ilmeği kapatıyorum. Çok sıkı yapmamak kaydıyla ve ilk başladığım bakın sık iğneye giriyorum. İlmek çıkarıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu an toplamda 7 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bakın şu bitiş ipini, sihirli halkanın sabitleme ipini şöyle aşağıya kaydırıyorum. Şimdi buradaki makas senin yanındaydı. Buradaki 7 tane sık iğnenin üzerinden bakın döne döne örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Silindir şeklinde döne döne örerek istediğimiz uzunlukta askımıza ulaşana kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Bakın şöyle büyüdükçe silindir gibi olacak. Bunu kağıt iple düşündüğünüz zaman daha tok olacaktır. Benim tavsiyem çok kalın sert yapmayın. Kendi kağıt ipinizin kalınlığına göre ilmeğini ayarlayabilirsiniz. Eğer kağıt ipiniz ince ve yumuşaksa 8 tane sık iğneyle de başlayabilirsiniz. Kağıt ipiniz benimki gibi sertse 7 taneyle de devam edebilirsiniz. Evet, bu şekilde döne döne bakın hiçbir işlem yok. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Bence çantanın en itici kısmı bu. Çok zor geliyor bana bu döne döne örme muhabbeti. Bir de ipim sert olduğu için. O yüzden bunu kamerada göstermek istemedim. Çok zorlandığım için. Bakın bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Bir de şöyle gerçek sap üzerinden göstereyim. Size ne kadar zorlandığımı görürsünüz. Hatta daha bir tık küçük bir tığla örüyorum ki daha kolay öreyim diye. Bakın 3 milimle örüyorum sapını. Evet, bakın. Her sık iğneye şöyle batarak döne döne askımızı örüyoruz. Ta ki istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar. Maşallah öyle bir ip yapmışlar ki kazık gibi yani. İnsan bunu birazcık yumuşatır. Bunu makine bile öremez. Evet. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Daha sonra birleştireceğiz. O zaman şimdi birleştirmeyle devam edelim. Evet, askısı için 40 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi bakın bir tarafını şöyle birleştirdim, diktim. Göstereyim bakın. Diğer tarafını da şuradan bu şekilde dikeceğiz sağlam bir şekilde ve artık çantamızın finalini yapmış bulunacağız. Şimdi ben bu tarafı da dikeceğim. Daha sonra karşınızda olacağım. Evet, askı kısmını da diktim ve çantamızın finalini yapmış bulunmaktayız. Şöyle bakın çok tatlı oldu. Altı böyle daha geniş. Bu şekilde. Ölçü olarak da tekrar paylaşmak gerekirse o ince ölçümü mezurumu kızım kaybetmiş. Şu büyükle ölçeceğim mecburen. Şöyle bakın enden 34 santim. Boydan şöyle tutalım. Tam denk gelmese de şurası. Şöyle 32 santim. Gayet güzel bir çanta oldu.
Çok geniş olmasını istemedim. Şu kısmında çok uzun olmasını istemedim. Bu kısmın daha uzun olmasını istiyorsanız yani şurada başlamayın da benim gibi daha hani biraz daha örüp şöyle 4 parmak falan daha örüp başlayabilirsiniz. Şöyle bakın, gayet güzel, sade, hoş bir çanta oldu. Umarım bütün detaylarıyla anlaşılmıştır. İp böyle karışık sarma bir ip kullandığım için ne kadar kullandığımı tam bilmiyorum ama 350 gram santim diyorum civarı kullanmışımdır. Umarım sizler de denersiniz. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.